Gözlerini kapat ve başarı denilince zihninde ilk canlanan o imajı bir düşün. Ne görüyorsun? Doğuştan gelen bir deha mı? Çok yüksek bir IQ puanı mı? Yoksa şansın altın tepsisinde sunulmuş bir zafer anı mı? Gerçek şu ki hepimiz başarı hikayelerine romantik yaklaşmayı seviyoruz. Çok başarılı bir girişimci gördüğümüzde babasından dedesinden kalmıştır demeyi seviyoruz. Bir olimpiyat şampiyonu gördüğümüzde o doğuştan bunun için yetenekli yaratılmış demeyi seviyoruz. Ama onun havuz başında döktüğü terleri, ödediği bedelleri, onca zorluğa rağmen asla vazgeçmeyişini görmezden gelmeyi seçmiş oluyoruz. Yani biz sonucu görmeyi seçmiş oluyoruz. O sonuca götüren süreci değil. Sevgili dost, bugün kitap özetleri köşemizin konuğu o az önce bahsettiğim süreci muhteşem bir şekilde anlatan Angela Duckworth ve muhteşem kitabı Azim, Tutku, Sabır ve Kararlılığın Gücü. Angela, deha ödüllü bir psikolog. Adeta başarı konusundaki ezberleri bozan biri, yalnızca yetenek ve IQ puanının aslında başarı üzerinde o kadar da etkili olmadığını anlatırken bunları bilimsel kanıtlarla da bizlere gösteren çok önemli bir isim. Aslında uzun zamandır onun bu muhteşem kitabını özetleyip burada yayınlamak istiyordum. Lakin kısmet bugüneymiş. Angela Duckworth, başarıyla ilgili ezberlerinizi bozmakla kalmayıp azmin bu konuda ne kadar önemli olduğunu yalnızca birkaç dakika içerisinde basitçe anlatma becerisine de sahip. Yıllar önce bir TEDx sahnesinde birkaç dakika içerisinde anlattıkları milyonlarca kez izlendi ve dünyanın en ünlü TED konuşmalarından biri olarak akıllara kazındı. Bu yalnızca bir motivasyon rehberi değil. Bu modern psikoloji, tarih ve felsefeyi harmanlayarak başarı dediğimiz o görkemli yapının temelini anlamaya ve anlatmaya çalışan bir manifesto. Sevgili dostum, eğer sen de kariyerinde, kişisel hedeflerinde yahut da genel olarak tekamül yolculuğunda zaman zaman tıkanıyorsan ve neden böyle oluyor diye soruyorsan belki de bu kitap özeti tam zamanında karşına çıkmış olabilir. Bu arada kitap Türkiye'de Pegasus Yayınları tarafından okuyucuya ulaştırılıyor. Özetlediğim tüm kitaplar gibi bu kitabı da alıp okumanı şiddetle tavsiye ediyorum. 4 bölümde özetleyeceğim senin için. Her zaman olduğu gibi çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım. Birinci bölüm IQ'nun ötesindeki güç. Duckworth'un hikayesi bir öğretmen olarak başlıyor. New York'taki okullarda en başarılı öğrencilerin IQ puanlarının aslında pek de yüksek olmadığını fark ediyor. En zeki olanlar ise kolayca pes edebiliyordu. İşte bunlar Angela'nın çok dikkatini çekti ve bu gözlemlerini bilimsel çalışmalara dönüştürmek istedi. İşte bu sonuçlar Angela'nın çok dikkatini çekti ve bu gözlemlerini bilimsel çalışmalara dökmek istedi. Onun en çarpıcı araştırmalarından biri Amerika'nın en zorlu askeri okulu olarak bilinen West Point Askeri Akademisi'nde yapılmıştı. West Point'e giren her öğrenci zaten fiziksel, akademik ve zeka testlerinden yüksek puan almıştı. Buna rağmen programı kimlerin tamamlayacağını hiçbir test öngöremiyordu. Duckworth, öğrencilere sadece azimlerini ölçen kısa bir test uyguladı. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Fiziksel güç, zeka veya akademik test skorları değil, azim puanı yüksek olanlar programı başarılı tamamladı. Yani okulu kazandıran kas gücü değil, karakterde yer alan önemli bir özellikti. Duckworth bu bulgularını iki temel formülle özetliyor. 1. Yetenek çarpı çaba eşittir beceri. 2. Beceri çarpı çaba eşittir başarı. Görüyorsun değil mi? Çaba yani azim denklemin her iki tarafında da var ve iki kere sayılıyor. Yani azimli olmak yeteneğini ikiye katlar, aynı zamanda becerini başarıya dönüştürme şansını da ikiye katlar. Biliyorsun ben kitap özetleri yaparken mümkün oldukça ya bilimsel çalışmalardan ya da gerçek hayat öykülerinden örnekler vermeyi seviyorum. Çünkü gerçekler konuşur ama hikayeler satar diye çok ama çok güçlü ve güzel bir söz var. Hakikaten hikayeler akılda kalıcıdır. Evet bunları anlatıyorsun ama var mı bir örneği diye sorar mutlaka zihnimiz. Benim aklıma burada ilk gelen örnek kendi coğrafyamızdan da olsun diye Eren Bali'dir. Udemy'yi mutlaka duymuşsundur. Başka başarılı girişimleri de var. Halen devam ettiriyor ama özellikle Udemy onun hikayesinde çok önemli bir yere sahiptir. Eren Bali son derece ortalama bir ailede doğmuş ve büyümüştür. Türkiye'nin ortalama bir yerinde kırsal bir bölgede yetişmiştir. Ama önce fen lisesini ardından ODTÜ'yü kazanmış. ODTÜ'de okurken bir taraftan Udemy'nin
şirketinin temellerini atmış arkadaşıyla. Orada çok büyük hayaller kurmuş bu konuda. Ardından okulu bitirince Amerika'ya gitmiş. Birçok yatırımcının önüne koymuş projesini ama bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil, tam 60 kez reddedilmiş. Düşün, çok inandığın bir fikir var ve o fikri gerçeğe dönüştürmek istiyorsun ve 60 tane yatırımcı bundan bir şey olmaz diye seni reddediyor. Ama yine de pes etmiyorsun. İşte azim böyle bir şey. Yalnızca tutku değil. Tutku ve kararlılığın birleşmiş hali. Yani azim bir sprint değil, maratondur. Başta konuştuğumuz o sonuç değil, süreçtir aslında. Uzun vadeli hedefler için duyulan tutku ve sabırla o hedefe doğru giderken asla vazgeçmeden devam edebilme yeteneğidir. Bölüm 2. Tutarlılığın gücü. Angela Duckworth, azim iki bileşenden oluşur diyor. Tutku ve sabır. Duckworth, tutkuyu coşku olarak değil, dayanıklılık olarak tanımlıyor. Yani tutku, hedefinize olan bağlılığınızın yoğunluğundan çok zaman içindeki tutarlılığıyla ilgilidir. Sevmek için zaman ayırmak gerekir diyordu, hatırlarsan geçen haftaki kitap özetinde sevgili Kemal Sayar. İşte burada da aynı kadim bilgelik geçerli aslında. Hedefine sadık kalarak uzun vadeli bağlılık geliştirmek zorundasın. Burada girişimlerinin ardından onları nasıl değerlendirdiğin çok önemli. Yola devam etme gücü bulmak açısından. Hani Shakespeare yüzyıllarca önce diyordu ya, hiçbir şey iyi ya da kötü değildir. Yorumlarımızla biz onları iyi ya da kötü yaparız. Şimdi Thomas Edison'la ilgili anlatılan çok meşhur bir hikaye vardır, bilirsin. Bazı rivayetlerde 1000 kez, bazı rivayetlerde 10.000 kez denediği söylenir. Şimdi birçoğumuz burada ne deriz? 3 kere, 5 kere, 10 kere denedikten sonra başarısız oldum, yapamadım ya da bir başkası için başarısız oldu, yapamadı deriz. Ama nasıl onca başarısızlığa rağmen vazgeçmediği sorulduğunda Edison burada ne diyordu? Dikkat et, işte az önce bahsettiğim o yorum burada önemli. Ben başarısız falan olmadım. Sadece her denememde neyin işe yaramadığını görmüş oldum diyordu. Einstein da benzer bir şey söylüyordu. Yani ben hep aynı şeyi denemedim. Her seferinde yeni bir şey denedim diyordu. Bugün bütün başarı hikayelerinde aynı şeyi görmek mümkündür. İster bir sporcuya bak, ister bir yazara bak, ister bir girişimciye, istersen de böyle bir mucit ya da bilim insanına. Bir kere iki kere denemekle hiç kimse istediği sonuçları alamaz. İstediğin o büyük sonuçları almak için öncelikle tutkulu olmalısın o hedeflerine karşı. Yani senin için anlamlı olmalı ve devam edecek gücü ilk önce buradan alırsın. Daha sonra da istediğin sonucu alamadığın her denemenin ardından neyi değiştirmeliyim diye sormalısın kendine. Çünkü kazananlar dünyaya böyle bakarlar. Nelson Mandela diyordu ya, ben asla kaybetmem. Ya kazanırım ya öğrenirim. İşte bir girişimde bulunduğunda ya istediğin sonucu alırsın ya da bir şey öğrenirsin, devam edersin. Bu şekilde ilerlersen mutlaka sonunda başarılı olursun. Angela da bize bunu anlatıyor. Yani tüm bunlar bize şunu söylüyor aslında. Başarılı insanları diğerlerinden ayıran şey düşmek değil, her defasında kalkmakta gösterdikleri sabır ve kararlılıktır. Herkes düşer çünkü. Tutku seni başlatır ama binlerce denemede bile sana sadık kalmanı sağlayan işte o azimdir. Duckworth'un laboratuvar çalışmalarında görüldü ki uzun süre uğraşan azimli çocukların IQ'su daha yüksek değildi. Ama zorlukla karşılaştıklarında beyinleri bunu bir tehdit olarak değil, öğrenme fırsatı olarak algılıyordu. Yani onlar bir zorlukla karşılaştıklarında bunu bir engel değil, bir öğrenme fırsatı olarak görüyorlardı. Bir bakıma şöyle diyorlardı: bu beni durduramaz, ancak büyütür. Üçüncü bölüm, azmi geliştirmenin 4 temel taşı. İlgi, bilinçli pratik, amaç ve umut. Azim doğuştan sunulan bir lütuf değil, bilakis öğrenilebilen, geliştirilebilen bir beceridir diyor yazar Angela Duckworth. Tıpkı bir kas gibi. Azmi besleyen 4 temel taşı da az önce söylediğim gibi ilgi, pratik, amaç ve umut olarak açıklıyor. Pratik aşamasına biraz bakalım. Duckworth buna bilinçli pratik diyor ve mesele sadece çok çalışmak değil, bilinçli olarak zayıf noktaları geliştirmektir diyor. Örneğin piyano öğreniyorsanız sadece temel eserleri değil, zorlandığınız notaları da tekrar tekrar çalmalısınız diyor. Ve şöyle diyor: bir satranç ustası sadece sevdiği hamleleri değil, zorlandığı pozisyonları da çalışır. Yani bilinçli pratik seni konfor alanından çıkmaya, geri bildirim almaya ve geliştirmen gereken yönlerini bulmaya zorlar. Kendini zorlamadan büyümek adeta fizik yasalarına aykırı olacak derecede imkansızdır. İlgi ve umuta gelince, bir şeye ilgi duymadığın sürece zaten yeterli pratik yapmazsın. O yüzden ilgiye böyle kısaca değinmemin yeterli olacağını düşünüyorum. Umutu da Türkçe'ye böyle çevrilmiş gibi görülse de aslında bence asıl karşılığı kararlılık.
Çünkü umut çoğunlukla başka bir şeyden bir beklentidir. Ama kararlılık kişinin kontrol bende, yapabilirim demesidir. En azından sürecin önemli bir kısmında kontrol bende demek gerekir gerçek başarılar elde etmek için. Ama bu 4 temel taşın en güçlüsü ya da en önemlisi amaçtır. Çünkü amaçsız asla ilerleyemeyiz. Amaç adeta ruhu ateşleyecek kadar önemli ve güçlüdür. Bu konuda şöyle anlatılan güzel bir hikaye vardır. Başkan Kennedy 1960'larda NASA'yı ziyaret edip tesisleri gezerken orada bir temizlikçiye rastlar. Elinde süpürge, adam koridorlarda temizlik yapıyor. Kennedy onunla tanışır ve sorar, burada ne yapıyorsunuz diye. Ve temizlikçinin cevabı muhteşemdir. Sayın Başkan, ben burada bir adamı Ay'a göndermeye yardımcı oluyorum. İşte hayatı gerçekten yüksek standartlarda yaşayan ve mutlu, tatmin seviyesi yüksek bir şekilde yaşayan insanlarda hep bunu görüyoruz. Yaptığı işe öyle bir anlam yüklemiş ki, öyle bir büyük amaca bağlamış ki onu hiçbir şey durduramaz ve alelade görünen gibi bir iş yapıyor olsa da aslında onu bambaşka standartlarda yapıyordur. Tutku ilgiyle başlar diyordu Angela ama hayatta kalması için amaca ihtiyacı vardır. Sen de yaptığın en sıradan eyleme kendinden büyük bir anlam biçtiğin anda azmin sürdürülebilir hale gelecektir. Amaç denilince beni en çok etkileyen isimlerden biri rahmetli Naim Süleymanoğlu'dur. Eğer bu kanalı takip ediyorsan belki bana kızabilirsin. Ya hocam Naim'i çok kez örnek verdin diye ama tekrar örnek vermeye değecek kadar büyük bir adamdı gerçekten. Aynı zamanda amaç deyince de amacın insanı nasıl kat be kat güçlü kıldığını gösteren bir örnektir. Yoksa Naim Süleymanoğlu baktığımızda fiziken dünyanın en güçlü adamı mıydı? Ondan daha güçlü insanlar yok muydu? O zaman da vardı, şu anda da var. Hem de kat be kat daha güçlü insanlar var. Kas gücüne bakacak olursak. Ama amacın gücü ya da büyüklüğüne bakacak olursak var mı? Muhtemelen yok. Olsaydı o rekorları onlar kırardı. Naim ağırlığının 3 katından 10 kilo fazla bir ağırlığın altına girebildiyse hem de bunu daha çok yakında, çok ağır bir hastalık geçirmişken doktorların değil olimpiyata katılmak, ayağa bile kalkamazsın, yataktan çıkmamalısın dediği bir zamanda başarabildiyse amacının büyüklüğünden geliyordu. Bulgaristan'da ismini kullanamayan, dilini kullanamayan, dinini yaşayamayan insanların sesini duyurmak için yapıyordu bunu. Öyle bir aşkla yapıyordu ki rakibinin kaç kilo kaldırdığına bakmıyordu bile. Ki bir olimpiyat şampiyonasında bu en önemli konudur. Ama o buna bakmıyordu çünkü rakibinden kat be kat fazla kaldırmaya karar vermişti zaten. Yani Angela da burada diyor ki eğer büyük bir amacın olursa ki sıra dışı başarılar elde eden herkeste var bu. Kendinden daha büyük bir şey için çalışmak ve hizmet etmek. İşte o zaman seni durdurabilecek bir güç yoktur diyor. Kitaptan çok sevdiğim bazı pasajları ve aforizmaları da aktarayım. Zeki olduğun için değil, azimli olduğun için fark yaratırsın. İnat körlükten doğar, azim vizyondan. Azim başarıyı IQ ile sınırlandıranlara etkileyici bir cevap niteliğindedir. Başarılı insanları diğerlerinden ayıran şey düşmek değil, her defasında kalkmakta gösterdikleri sabır ve kararlılıktır. Sevgili dost, şimdi en son ve en can alıcı noktaya geldik belki de. Esnek azim. Azim ile inat etmeyi ya da hırslı olmayı karıştırmamalıyız. İnat ve hırs körlükten doğar. Azim ise vizyondan. Bazen hedefimiz doğrudur ama yolumuz yanlıştır. Ve bunu fark etmek gerektiğinde vazgeçebilmek büyük bir olgunluktur. Başarılı insanlar fikrime aşığım demez. Onlar fikrime değil, gerçeklere sadığım derler. İşte bu Angela Duckworth'un esnek azim dediği şeydir. Hedeflerinde kararlı ol ve fakat yöntemlerinde esnek ol. Gerektiğinde tasarımını çöpe at, sil baştan başlayabilme cesareti göster. Bu arada Angela tüm bu anlattıklarını kendisi de yaşamış. Daha zeki olmak yerine daha çok denemeye cesaret eden bir kadın o. Göçmen bir ailenin çocuğu olarak Amerika'da yaşıyor. Birçok insana göre daha kısıtlı imkanları var. Üstelik babası sürekli kendisine sen bir dahi değilsin diyor. Yani onun bir bakıma motivasyonunu düşürebilecek şeyler söylüyor. Yine de Angela Duckworth Time dergisinin dünyayı değiştiren 100 kişi listesine girmeyi başarıyor. Ve şöyle diyor. Babam haklıydı. Ben bir dahi değilim ama çok azimli biriyim. Sevgili dost, lütfen bugün bir düşün. Hayatında yarım bıraktığın neler var? Belki bir dil, belki bir enstrüman, belki de sadece daha sağlıklı bir yaşam biçimi. Zor gelince benlik değil deyip bıraktın mı? Peki ya bir kez daha deneseydin? Sadece gün boyunca değil, her gün 10 dakikalığına bir konuda öğrenmeye, gelişmeye azmetsen. Acaba bir ayda, 3 ayda, 6 ayda, bir yılda neleri değiştirmiş olabilirsin hayatında? Çünkü azim çoğunlukla o 10 dakikaların biriken toplamıdır. Sevgili dost,
Unutma, hayat bir sprint değil, maratondur. Ve hiçbir konuda tekrar tekrar denemedikçe, azimli olmadıkça ustalığa ulaşamayız. Jim Rohn diyordu ya, ya geçici bir disiplin acısı çekeriz ya da kalıcı bir pişmanlık acısı. Geçici disiplin acısı bizi birçok konuda ustalığa taşıyabilir. Ama kalıcı pişmanlık acısı nereden gelir? Sıradan bir insan gibi yaşayarak, potansiyelinin çok azını kullanarak, yapamıyorum, başaramıyorum diyerek kalıcı pişmanlık acıları yaşarız. Bugün seninle Angela Duckworth'un dünyaca ünlü Azim, Tutku, Sabır ve Kararlılığın Gücü kitabını konuştuk. Bu muhteşem kitabı bir an önce alıp okumanı çok ama çok isterim. Bitirirken çoğu zaman olduğu gibi bir hatırlatma yapmama izin ver. Biliyorsun dünyanın birçok yerinde zulüm artarak devam ediyor. Ve bunda hepimizin payı olduğunu düşünüyorum. Bizler yeterince kararlı, çalışkan ve başarılı olsaydık bugün ne Filistin'de, ne Doğu Türkistan'da, ne Sudan'da ne de başka yerlerde zulüm bu kadar kolay yapılamazdı. Zalimler bu kadar pervasız olamazdı. İşte bu yüzden her birimiz üzerine düşen bazı görevler var. Öncelikle bunu gündemde tutmaya devam edebilir ya da gündemde kalması için elimizden her ne geliyorsa onu yapabiliriz. Yani sosyal medya başta olmak üzere mümkün olan her yerde bol bol paylaşabiliriz. Onlar için her aklımıza geldiğinde dua edebiliriz. Bütçemiz nispetinde yardımlar gönderebiliriz ve belki de en önemlisi boykot yapabiliriz. Boykot hem çok soylu bir duruştur hem de zalimlerin yaptıklarını engelleyecek en büyük güçtür. Bugün halen birileri garip bir şekilde ya da belki de art niyetli ve bilinçli bir şekilde boykotlar işe yaramıyor diyor olabilir ama aslında boykot her şeyi değiştirebilecek bir güçtür. Çünkü o zalimlerin yaptıklarını devam ettirebilmeleri için güce yani paraya ihtiyacı var. Para da bizim satın aldıklarımızdan onlara akıyor. O halde biz paramızı nereye harcayacağımızı bilirsek bu konuda en doğru duruşu göstermiş olabiliriz değil mi? Yeni bir kitap özetinde ya da videoda buluşana kadar kendine çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.